Tarih boyunca insanlık ilerlemenin anahtarını ararken zaman zaman yanlış kapıları zorlamış, zaman zamansa bilgelik pencerelerinden süzülen ışığı görmezden gelmiştir. Ancak bu arayışta özellikle Batı dünyasında 17. ve 18. yüzyıllarda meydana gelen bir dönüm noktası insanlık tarihine aydınlanma olarak kazınmıştır. Bu aydınlanma sürecinin temel taşlarından biri bireysel aklın keşfi ve yüceltilmesiydi. Bireysel akıl, bir insanın kendi düşünceleri, gözlemleri ve muhakemesiyle dünya üzerindeki yerini ve varoluşunu sorgulamasını sağlayan en güçlü araçtır. Ancak bireysel aklın baskılandığı veya tamamen yok sayıldığı toplumlar ilerlemeden mahrum kalmışlardır. Bu duruma tarih boyunca Doğu ve Batı dünyasında şahit olduk. Kabilecilik ve feodalite gibi yapıların ortaya çıkışı bu baskının somut yansımalarıdır. Kabilecilik, toplumların ilkel dönemlerinden beri varlığını sürdürmüş, güvenlik, aidiyet ve hayatta kalma gibi temel insani ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmıştır. İnsanlar kendilerini güçlü bir grubun parçası olarak gördüklerinde daha güvende hissederlerdi. Benzer şekilde feodalitede, Ortaçağ Avrupa'sında kaos ve sürekli savaşlarla dolu bir dönemde toplumsal düzeni sağlamak için bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Feodal beyler halklarına güvenlik ve toprak verirken karşılığında mutlak sadakat ve itaat talep ediyorlardı. Ancak bu yapılar bireysel düşüncenin ve özgürlüğün körelmesine neden olmuştur. Bu sistemler insanların kendilerini güvende hissetmeleri için bireysel akıllarından vazgeçmeleri gerektiğini dayatmıştır. Güvenlik bu yapıların içindekilere sağlanıyordu ama bu güvenlik bireylerin akıl ve muhakemelerinden bağımsız olarak sadece grubun kuralları çerçevesinde var olabiliyordu. Ne var ki kabilecilik ve feodalite insanlık ilerledikçe bireysel özgürlük ve aklın önemi anlaşıldıkça aşılması gereken engeller haline geldi. Günümüzde artık sosyal devlet anlayışı, bireylerin güvenlik, adalet ve refah gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak modern yapılar oluşturmuştur. Bu sistemler, bireylerin aidiyet duygusunu ve güvenliğini korurken, onların kendi akıllarını kullanarak özgürce düşünmelerine ve hareket etmelerine olanak tanır. Modern bir sosyal devlette, bireyler kabile ya da feodal yapılarla kendilerini güvence altına almak zorunda kalmazlar. Devlet, bireyin temel hak ve özgürlüklerini korur. Ancak sosyal devlet anlayışının zayıf olduğu veya hiç olmadığı yerlerde kabilecilik ve feodalite yeniden canlanabilir. Güvenlik, adalet ve refahın sağlanmadığı toplumlar bireyleri yine bu ilkel yapılar içerisine çekebilir. Örneğin günümüzde Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde, ülkemizde kabilecilik, cemaatçilik, devletin yeterince güçlü olmadığı yerlerde yeniden etkisini hissettirmekte. Aynı şekilde bazı Afrika ülkelerinde modern devlet yapılarının zayıflığı, feodal benzeri yapıların sürmesine yol açmaktadır. Bu durumlar bireysel aklın ve özgürlüğün önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir. Toplumda adaletin, refahın ve güvenliğin olmaması, kabilecilik ve feodalitenin yeniden doğmasına neden olur. Bu yapılar bireysel aklı bastırır ve insanlar düşünmektense itaat etmeyi tercih eder hale gelirler. Bireysel akıl olmadan toplumsal ilerleme ve aydınlanma mümkün değildir. Bir domino taşı gibi birinin düşmesi diğerlerinin de düşmesine neden olur. Adaletin olmadığı yerde bireyler kendilerini güvenceye almak için bu ilkel yapılar içine çekilir. Bu yapılar ise bireysel aklı boğar, toplumsal gelişimi ve aydınlanmayı engeller. Ancak bireysel aklın gücüyle bu zincirleri kırmak mümkündür. Aydınlanma, insanlık tarihine yalnızca yeni bilimsel ve felsefi bilgiler kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda bireysel aklın serbest bırakılmasının nasıl büyük bir toplumsal enerji yaratabileceğini göstermiştir. Bireysel akıl sayesinde insan özgürlüğünün, eşitliğin ve adaletin yeni tanımları yapılmış, bu değerler modern toplumların
temel taşları haline gelmiştir. Bireysel aklın toplum üzerindeki büyük etkisini aydınlanma döneminde çok net bir şekilde görebiliriz. Örneğin Immanuel Kant, sapere aude yani aklını kullanma cesaretini göster diyerek bireysel aklın toplumu ileriye taşıyan en önemli güç olduğunu vurgulamıştır. Bu cesaretle hareket eden insanlar dogmalardan kurtularak kendi kaderlerini çizmeye başlamışlardır. Galileo Galilei, kilisenin baskısına rağmen kendi gözlemlerine ve aklına dayanarak dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunmuş, bireysel aklın bilimsel ilerleme için ne kadar hayati olduğunu kanıtlamıştır. Modern dünyada da bireysel akıl, büyük başarıların arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor. Steve Jobs, "Farklı düşün, think different" sloganıyla bireysel yaratıcılık ve özgürlüğün teknoloji dünyasında nasıl devrim yaratabileceğini göstermiştir. Elon Musk ise bireysel akıl ve vizyonla sınırlı kaynaklara rağmen SpaceX gibi büyük projelere imza atmış, bireysel düşüncenin büyük girişimlerdeki önemini gözler önüne sermiştir. Bireysel akıl ve özgür düşüncenin önemi yalnızca bilim ve teknolojiyle sınırlı kalmaz. Sokrates, Atina'da bireysel aklı savunmuş ve bu uğurda hayatını feda etmiştir. Onun sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez sözü, bireysel aklın insan yaşamındaki merkezi rolünü ifade eder. Martin Luther King Jr. ise bireysel akıl ve vicdanın gücüyle Amerika'daki sivil haklar hareketinin öncüsü olmuş, toplumsal değişimin bireysel cesaret ve düşünceyle nasıl mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu güçlü örnekler, bireysel aklın yalnızca geçmişin karanlık noktalarını aydınlatmakla kalmadığını, aynı zamanda geleceğin yolunu belirlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden gerçek bir aydınlanma arayışında olan her birey, aklının özgürlüğünü ve gücünü keşfetmeli ve bu gücü toplumun yararına kullanmalıdır. Bugün bireysel aklın önemi belki de hiçbir zaman olmadığı kadar büyük. Toplumlar hala dogmalarla, yanlış bilgilendirmelerle ve toplu hareketlerin getirdiği tehlikelerle karşı karşıya. Ancak tarih bize her zaman hatırlatır ki gerçek aydınlanma topluluğun değil, bireyin aklında başlar. Her bireyin kendi aklını kullanarak, sorgulayarak, eleştirerek ve yenilikçi düşüncelerle hareket ederek topluma katkıda bulunması sürdürülebilir bir ilerlemenin yegane yoludur. Sonuç olarak aydınlanma bir süreç değil, bir durumdur ve bu durumu deneyimlemenin tek yolu bireysel aklın ışığını takip etmektir. Bireysel akıl yalnızca geçmişin karanlık noktalarını aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda geleceğin yolunu da belirler. Bu yüzden gerçek bir aydınlanma arayışında olan her birey aklının özgürlüğünü ve gücünü keşfetmeli ve bu gücü toplumun yararına kullanmalıdır. Yani bir özdeyişle bitirecek olursak, sürüden ayrılanı kurt kapmaz, o aslında yeni yollar keşfeder. Zira sürüyü takip ettiğinizde sürünün başındaki uçurumdan aşağı yuvarlandığında siz de o uçurumdan aşağı yuvarlanırsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.